Herkese merhaba. Bu videomuzda JavaScript obje konusundan bahsedeceğiz arkadaşlar. Objeler birden fazla veriyi ya da fonksiyonu tek bir yapı içerisinde gruplamak için kullanılan veri türleridir. Veri tutan bölümlere property, fonksiyon olarak tanımladığımız bölümlere ise metot olarak e, isimlendiririz. Anahtar ve değer çiftleri olarak ya da key value olarak tanımlamalar yaparız. Burada açıklama bölümümüzü yazalım. Property olarak anahtar, değer ya da key value şeklinde tutarız. Metodlarda da anahtar, fonksiyon ya da key function şeklinde verileri tutabiliriz arkadaşlar. Obje tanımlamanın birkaç yöntemi var. Hemen bir tanesiyle başlayalım. MyObject diye bir değişken oluşturalım ve karşısına boş bir obje yapalım. Bunu da konsolda görüntülediğimizde bu şekilde bir çıktı alıyoruz arkadaşlar. Prototype bölümüne bu videoda girer miyiz? Belki biraz bahsedebiliriz ama detaylı olarak ileriki videolarda özellikle Constructor Prototype Chain ile ilgili Object Oriented'ın bir parçasıdır JavaScript'te. O zaman bundan daha çok bahsedeceğiz arkadaşlar. Objemize property tanımlamaya çalışalım. İçerisine örneğin name şeklinde bir anahtar ya da key verip karşısına bir değer yazdığımızda çıktı olarak bunu görüntüleyebiliyoruz arkadaşlar. Bir de buna surname yani soy isim ekleyelim. Yine çıktığımızda isim ve soy ismi görebiliyoruz. Metod olarak da karşısına bir fonksiyon. Burada imla hatası yapmışız. Düzeltelim. Fonksiyon olarak tanımlama yapabiliriz. Fonksiyon tanımlamamızı iki şekilde yapabiliyoruz arkadaşlar. Mesela getName şeklinde bir fonksiyonumuz olsun. Bildiğiniz fonksiyon tanımlaması. Bu konuya da fonksiyonlar bölümüne de obje videoları birkaç parçadan oluşacak. Obje videoları bittikten sonra bakacağız. Burada this diyelim önce. Kendisini bir görelim objenin. Objemizin metodu tanımlandı. Buradaki konsolu yorum satır yapıp burada my object nokta getName şeklinde metodu çağırdığımızda this console log this dediğimiz için burada objenin tamamını görüyoruz. This nokta name dediğimizde ise objemizin name property'sini görebiliriz. Objemizin olmayan bir property'sini görüntülemek istersek tanımsız ifadesiyle karşılaşırız. Yine burada düzeltip name olarak devam edelim. Get surname yani soy ismini alalım. Diğer bir metot tanımlama yöntemimiz ise get surname şeklinde anahtar ya da key bölümünü verdikten sonra karşısına fonksiyon tanımlamamızı bu şekilde de yapabiliriz. Yukarıda bir function tanımlamıştık. Burada ise metot gibi class bölümüne geldiğimizde göreceğiz. Tanımlama yapabiliriz arkadaşlar. Burada soy ismi this nokta surname şeklinde görüntüleyebiliriz. Hemen get surname metodumuzu çağıralım. Gördüğünüz gibi objemize tanımladığımız name ve surname alanlarını konsola yazdırdık. Bir de full name oluşturalım. Yani bize full name'i veren bir metodu oluşturalım. Console log string template literal.
Bunu string ile ilgili videomuzda anlatmıştık. İçerisine değişkenler verebiliyoruz. This nokta name boşluk this nokta surname şeklinde yazabiliriz. Şurada iki nokta üst üste olmayacak. O yüzden hata verdi. Şimdi düzelttik. Full name dediğimizde ise bize tam olarak ismi verecektir. Method ve property dediğimiz bu iki ayrı veri şeklini tanımlamamız böyle oluyor arkadaşlar. Bir başka obje tanımlama yöntemi yine aynı şekilde aslında ama sonradan property ya da metodlarını verebiliriz. Var my object dedik ve boş bir obje tanımladık. Ardından konsol objemizi yine yazdıralım. Boş olarak geldi. Sadece prototipi var. Prototip inheritance'la gelen bir şey arkadaşlar. Bundan da dediğim gibi bahsedeceğiz. My object name eşittir bir değer verelim. Yine az önce burada oluşturduğumuz gibi objemizin propertilerini görmeye başladık. Surname diye bir soy isim verelim. Yine burada propertimizi görüyoruz. Daha sonra da buna bir metot oluşturalım. Get full name eşittir function console log string template literal dollar this nokta name boşluk this nokta surname. Objemizi konsola yazdırdığımız bölümü yorum satır yapalım. Kafamız karışmasın. My object nokta get full name dediğimizde bize tam ismi bu şekilde gösterecektir. Bunun dışında iç içe objelerde oluşturabiliriz. Nested diye bunu da söyleyelim. My object boş bir obje oluşturalım. Name surname ardından örneğin adres bölümü olabilir. Street Lorem başka ne olabilir? Ne olsun? Mesela 12. Bu şekilde bir basit bir alt obje daha oluşturalım. Console log my object dediğimizde objemizin diğer bölümlerini de görebiliyoruz. Bunlara erişmek için nokta kullanıyoruz. Buna şuraya da yazalım notlarımıza. Objenin property'lerine erişmek için dot notation dediğimiz şekilde erişebiliyoruz. My object nokta adres nokta no. Bunu konsola yazdırırsak burayı bölüm satır yapalım. 12 olduğunu görebiliyoruz. Alt alta daha doğrusu iç içe birçok başka obje oluşturabiliriz. Burada bilgi alanları diyelim. Dizi şeklinde tenis diyelim mesela. Onun dışında resim yapmak diyelim. Tekrar şöyle my object'i konsola yazdırdığımızda bilgi alanları bölümünde burada görebiliyoruz arkadaşlar. Ya da şu şekilde bilgi alanları diye listemizi görebiliriz arkadaşlar. Genel olarak obje oluşturma ve objenin ne işe yaradığını bu şekilde anlatabiliriz. Peki neden kullanırız bunu? Dediğim gibi birçok veri yapısını burada tutabiliriz. Bir kullanıcı oluşturabiliriz ve kullanıcının bilgilerini burada tutabiliriz. Ya da bir sipariş vardır. Bu siparişle ilgili bilgileri burada tutabiliriz.
siparişin ya da kullanıcının bir ID'si vardır. Burada o ID'yi tutabiliriz. İstediğimiz şekilde bir ID oluşturup, tabii Türkçe karakter kullanmıyoruz. Bu ID'yi tutabiliriz. Şuradan objemizi yazdıralım. Ve buna benzer ihtiyacımıza göre birçok veriyi obje içerisinde bu şekilde tutabiliriz arkadaşlar. Başlangıç aşamasında obje ile ilgili söyleyeceklerim şimdilik bu kadar. Bir sonraki videomuzda prototip bölümünden bahsedeceğiz. Objenin nereden türediği, bir objeden başka bir objeye inherit etmek gibi konulara bakacağız arkadaşlar. Zaman ayırıp dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Abonelik ve beğenilerinizi bekliyorum. Hoşça kalın.